Merhabalar sevgili dostlar. Evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sevilen, herkesin çok severek tüketeceği bir tarif olan Arnavut tavuğu tarifi yapıyoruz. Haydi şimdi hep birlikte bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına geçelim. Tarifimiz için 2 adet orta boy patatese ihtiyacımız var. Patateslerimizin kabuklarını soyup yıkayıp enine patateslerimizi doğruyoruz. Bu tarifimizde küp küp doğranmış patateslere ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için bir bıçağımız yardımıyla tüm patateslerimizi küp küp doğruyoruz. Patateslerimizin yumuşak olmaması için bu aşamada kızartmalık patates kullanırsanız çok daha başarılı bir sonuca ulaşabilirsiniz. Ben patateslerimi doğrarken siz de kanalıma abone olur musunuz? Bir tavamıza sıvı yağımızı koyduk. 1 adet patatesimizi içerisine attık. Şimdi yağımızın kızmasını bekliyoruz. Patatesimizin etrafında köpürcükler oluştu. Yağımız ısındı. Şimdi diğer tüm patatesleri yağımıza ilave ederek ilk önce tarifimizde patateslerimizi kızartıyoruz. Patateslerimizin hepsini tavamıza aldık. Şimdi bir kepçemiz yardımıyla her yüzeylerinin yağa değmesini sağlıyoruz. Patates kızartırken size bir püf noktası da vermek istiyorum. Patateslerimizle çok fazla oynamıyoruz. Sadece bir kere arka ve ön yüzünü çevirmemiz yeterli olacaktır. Patateslerimiz kızgın yağda kızarırken şimdi biz de sizlerle tavuklarımızı doğrama işlemine geçiyoruz. 3 adet tavuk bonfile kullandım. Normalde bonfile eti biraz kuru olur ama biz şimdi soslayarak yağda kızartacağımız için çok lezzetli tavuk küpleri elde edeceğiz. Bunun için ilk önce tavuk bonfilelerimizi enine doğruyoruz. Daha sonra bıçağımız yardımıyla tavuk bonfilelerimizi de küp küp doğruyoruz. Tüm tavuk bonfilelerimize şimdi aynı işlemi uygulayacağız. Bu tarifte kullanacağımız tavuk etimiz kemiksiz tavuk eti olmalıdır. Tavuğun dilediğimiz kısmını kullanabiliriz. Tavuk etlerini eğer buzluktan çıkaracaksanız hafif buzluyken doğramak işinizi kolaylaştıracaktır. Şimdi 1 adet daha tavuk bonfilemizi doğrayalım. Evet, şimdi tavuk bonfilelerimiz şöyle hazır. Patateslerimiz kızardı bu arada. Patateslerimi bir kevgir yardımı ile servis tabağıma alıyorum. Tüm kızaran patateslerimi servis tabağıma aldıktan sonra tavuklarımızı kaplayacağımız sosun hazırlık aşamasına geçiyoruz. Bunun için bir karıştırma kabıma yarım su bardağı un ilave ediyorum. Üzerine 2 çay kaşığı tuzum var. Şöyle 2 ve 2 çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. Tüm kuru karışımımı bir kaşığım yardımı ile karıştırarak homojen bir kıvam almasını sağlıyorum. Daha sonra hazırladığım tavuk küplerimi unlu karışıma ilave ederek bir kaşık ile karıştırıyorum. Unlu karışımın tavuk küplerinin her yerine değmesine dikkat ediyorum. Kızarırken her köşesinin çıtır çıtır olmasını istiyorum çünkü. Tavuk küplerimiz artık kızarmaya hazır. Daha önce patateslerimizi kızarttığımız yağa teker teker tavuk küplerimi koyuyorum ki birbirlerine yapışıp birleşik bir görüntü oluşturmalarını istemiyorum. Tek tek elimle kızgın yağıma koyduğum tavuk küplerimi ara sıra kevgirim ile karıştırarak pişiriyorum. Alttan üstten çeviriyorum kevgirim yardımı ile. İyice kızarmalarını istiyorum. Kızaran tavuk küplerimi fazla yağlarını süzdürerek bir kevgirim yardımı ile servis tabağıma alıyorum. Şimdi bütün tavuk küplerimi kızartıyorum aynı yağda ve servis tabağıma alıyorum. Servis tabağına
aldığım Arnavut tavuklarım ve patates kızartmalarımı şöyle tabakta bir kaşık yardımıyla servis tabağında karıştırıyorum. Yemeğimiz servise hazır. Şimdi şefimizin tadım zamanı, en lezzetli zaman. Yapan, deneyen herkese tarifimizi şifa olsun.